arkadaşımla tekrardan birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz oyuna. İşte neresi? Girdiğim yer değil mi? Girdiğim yer. Çocuk da burada. Ay, çok utangaç, çok unutkanım. Ha, ikizler. The scruffy-haired little boy kicks a stone. He can't be more than 5 years old. Lilian'ın ikizi. Bu çocuklar çok daha terbiyeli o şeylere göre. Bu Kuna'ya göre falan. Dağınık saçlı olan taşı tekme atıyor. Yaşı 5'ten büyük olamaz. The other one looks indistinguishable from him. He watches his brother kick the stone with his tongue lolling out of his mouth. Diğeri de onunla tıpatıp aynı. Beli ağzından sarkarken kardeşinin taşı tekme atışını izliyor. Siz Lilian'ın ikizleri olmalısınız. This one doesn't say anything, kicking the concrete with his worn-out sneaker. Bir şey söylemiyormuş. Lily mom. Diğeri Lili annemiz olur diyor. Dili hala ağzından sarkıyor. Bunu zaten ben söyledim. The stone kicker laughs suddenly. His head is too large for his shoulders. Taşa tekme atan çocuk bir anda gülmeye başlıyor. Başı omuzlarına göre aşırı büyük. The other one laughs as well. Diğeri de Wow, so intellectually stimulating. Küçük Lili sizin kız kardeşiniz Yes. mi? Evet. Tamam. Yes. İkiniz tıpatıp aynısınız. The stone kicking one becomes frantic all of a sudden, as if that's something to be scared of. The obvious fact that you just stated. Taşa tekme atan bir anda korkuyor. Sanki senin az önce söylediğin şey korkulacak bir şeymiş gibi. He looks just like me. Diğeri aynı bana benziyor diyor. Evet, ben de öyle dedim. The boy doesn't answer. His brother throws another rock. Both of their hair. The rock kicker was just being shy, but now he's in. You're bad with kids. Teğmen bariz bir keyifle çocuklarla aranız hiç iyi değil diyor. Değil, evet. Peki sen nesin? Çocuk işleri bakanı mısın? İnsan çocuklarla arasının iyi olması imkansız. Aşırı salaklar. Değil, evet. Don't worry, everyone is. How about we do some police work now? We're not getting anything here. Endişelenmeyin. Herkes öyle. Önce kerataya sonra sana bakıyor. Biraz da polislik yapsak nasıl olur? Buradan bir şey çıkacağı yok. Güle güle çocuklar. Kendinize iyi bakın. Burada ne varmış? Ha, bozukluklar. Ya bu bozukluklarla zengin olabilirim. İnşaat malzemeleri. Bu evi inşa eden kişi bir telaşla gitmiş sanki. Tamam. Ha, magnezyum. Bakayım. Lan Kovboy. İsme bak. Aman Abigail duymasın. Burnu kıpkırmızı, bıyığı ve sakalı uzun bir adam. Aman Abigail duymasın diyor. Seni tanıyormuş gibi gözlerini kısıyor. Sonra başıyla başka tarafa çeviriyor. Don't you call her. Yeah. Don't call Abigail. Sakın duymasın ha, tamam mı? Aman Abigail duymasın. Abigail kim? Uh-huh. Abigail. Don't you fucking call Abigail. Üf, sarhoş Ayaş. İğrenç bir şekilde burnunu çekiyor. Sonra parmağını sana doğru sallayarak mırıldanıyor. Ah Abigail, aman Abigail duymasın. Abigail is his wife or girlfriend. Chances are she's gone. Calling her wouldn't make it any better or worse. Abigail ya eşi ya kız arkadaşı. Muhtemelen gitmiş, duyup duymaması herhangi bir şey değiştirmeyecek. You're not going to get anything out of this guy. He's too drunk. Bu adamdan öğreneceğim bir şey yok. Çok sarhoş. Never thought you'd see such a thing in your life. But this guy's a little too drunk. Böyle bir şeye şahit olacağımı hiç düşünmedim ama bu adam biraz fazla sarhoş. Sen kimsin? Adın ne? Don't call Abigail.
Aman Abigail duymasın demiş tekrar. Neden Abigail He duymasın? snorts and beckons you to lean in closer. Homurdanıyor ve yaklaşmanı işaret ediyor. Adama doğru eğil. Don't call Abigail. Don't call Abigail. Yani aman Abigail duymasın diye kötü nefesiyle söylemeye devam ediyormuş. Tamam, bana arkadaşlarından bahset. Tamam, uzaklaş. Don't call Abigail. Aman Abigail duymasın demeye devam ediyor. Tamam. Şunlarla konuşalım bakalım. Hey, tequila. Bahtı kara budala. Selam akşamcı. 2 parça TM eşofman giyen bir adam. Birasını kenara koyup elini sıkmak için uzak. Good to see you. How's Seni gördüğüme business? sevindim. How's the Sen whole nasılsın? reality İyisin. situation treating you? So what's happening? Ne haber? Birasını alıyor. Bir saniye, akşamcı mı? Yeah, tequila sunset. How are the high concept reality based adventures proceeding? Evet, akşamcı kovboy. Bir yudum alıyor. Yüksek konseptli şeyler. Gerçeğe dayalı maceralar. He says it like it's obviously your name, like you call someone Billy Brunel or leader of the Senin 4th adını Street duymuş gibi Gang. söylüyor. Birine Billy Brunel veya 4. Sokak çetesinin lideri der gibi. Çok iyi gitmiyor, 50 yıldır kaybedip duruyorum. Gerçeklik mi? Beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Bilmiyorum. İnsanlar bana polis olduğumu söylüyorlar. Ben de alışmaya başladım. Gerçekliği fethetmek, yola getirmek için geri döndüm. Kanun benim. That's the spirit. I used to shape reality into my image a long time ago. Those days are over now. Aynen öyle. Ben de eskiden gerçekliği yönetirdim. Uzun zaman önceydi. Geçti tabi. Yüzünde üzgün bir ifadeyle bulanmış bir TM ifadesi. Sadly, things aren't going that well Yazık ki in bahtı Idiot kara, Goon Spiral budalar Land. ülkesinde işler pek iyi Haven't found gitmiyor. those keys yet, haven't won that great piece of ass back. No word from my business buddies. Henüz anahtarlarımı bulamadım. Kız arkadaşımı geri kazanamadım. İş arkadaşlarımdan da haber yok. Birasını yudumluyor. This guy's your buddy. You feel it Bu adam immediately. senin dostun. You belong to an organization, a fraternity of Hemen drunks. hissediyorsun. Sen bir kurumun parçasısın. Bir birliğin, bir sarhoşlar derneğinin. Idiot Doom Spiral, huh? This is bound to be a good, high concept conversation. At last. Demek bahtı kara budala, sonunda güzel, yüksek konseptli bir sohbet edebileceğiz. Akşamcı kovboy nedir söyleyip duruyorsun. It's you. You're Tequila Sunset. Benmişim. Bunu nereden biliyorsun? We've met before. Don't you remember? Daha önce tanışmıştık, hatırlamıyor musun? No, you sure don't. Hayır, kesinlikle hatırlamıyorsun. Hayır. Aha. Do you want to know how Tequila Sunset came to be? Ha. Birasından bir yudum alıyor. Akşamcı kovboyun nasıl ortaya çıktığını dinlemek ister misin? Evet. Let me take a sip to moisten up my chords. Tequila Sunset rolled into Martinez last Friday, and by Tequila Sunset, I mean you. The man, the myth. Aha. Önce bir yudum alıp ses tellerini nemlendireyim. Büyük bir yudum alıp başlıyor. Akşamcı kovboy. Martine ise geçen cuma geldi. Akşamcı kovboy derken senin efsaneyi kastediyorum. Dur, biz cuma günü mü tanıştık? Hey, let's not jump ahead of ourselves. This is your story. Stop interrupting. Acele etmeyelim. Bu senin hikayen. Lafımı kesmeyi bırak. Bir yudum daha alıp devam You ediyorum. got here on Friday to solve a case, hoping to be the early bird who gets the worm. And by the worm, I mean the buzz. Because as far as I know, all you did was get piss drunk. Buraya bir vaka çözmek üzere cuma günü geldim. Erken kalkan yol alınır diye
Çünkü bildiğim kadarıyla zil zurna sarhoş olmaktan başka bir şey yapmadın. Word on the street is you went around the local hostel telling people that you're a police officer, and that it would be really fucked up if you shot yourself in the head right in front of them. That's pretty high concept if you ask me. İnsanlar pansiyonda birilerinin polis memuru olduğunu ve tam önlerinde kafasına sıksan ne kadar kötü olacağını söylediğinden bahsediyor. Bana sorarsan bu yaptığın oldukça yüksek konseptti. It is. Öyle. Does that sound like something you'd do? Bu senin yapacağın bir şeye Yeah, benziyor mu? Evet, probably. muhtemelen. The lieutenant's brow is furrowed. He's listening as casually as he can. Teğmenin kaşları çatık. Dinlerken olabildiğince sakin görünmeye çalışıyor. Sonra ne oldu? It was a late Saturday night when we, the Union of Moribund Alcoholics, were getting our drink on. Nothing remarkable about this, we get our drink on 24/7. Makes everything warm and glowy. I trust you know the feeling. Biz cumartesi gecesi bir ayağı çukurda alkolikler derneği olarak içiyorduk. Burada şaşılacak bir şey yok. Biz 7/24 içeriz. İçki her zaman her şeyi sıcak ve parlak yapıyor. Eminim bu hissi biliyorsunuz. One moment we hear the sound of a motor carriage revving up somewhere on the plaza, followed by a series of dings and bangs. Bir anda meydanda bir otomobilin motor sesini duyduk. Sonra çatırlar ve patırtılar geldi. Naturally, loud noises pique the interest of anybody owning a pair of ears. That's just the reality we're in. Yüksek sesler başının iki yanından birer kulağı olan herkesin ilgisini doğal olarak çeker. İçinde bulunduğumuz gerçeklik böyle doğal olarak. Anyway, there was a brief silence, a gasp of silence, if you will, followed by a real commotion. We heard the carriage careening towards the coast at top speed. Neyse deyim yerindeyse nefesler tutulmuş gibi bir sessizlik oldu. Sonrasında bir gürültü koptu. Otomobilin son hızla sahile geldiğini duyduk. Sounded like someone jumped the canal. We grabbed our brewskis and rushed to the jetty. Never underestimate the speed of an alcoholic. Bir kanalı uçarak aşmış gibi bir ses geldi. İçkilerimizi alıp iskeleye koştuk. Bir alkolün hızını asla hafife alma. What we saw was a sight to behold. A beat-up police carriage containing you. Right there on the beach. You revved the engine and screamed at the top of your lungs. Gördüğümüz şey müthişti. Hurdaya dönmüş bir polis otomobili, içinde de sen varsın. Sahilin ortasındasın. Motorunu bağırttın ve avazın çıktığı kadar bağırdın. The time hath come! Vakti geldi. So, naturally, being the curious cat I am, I asked what time hath come. To which you replied, Ben de meraklı biri olduğum için neyin vakti geldi diye sordum. Ona da şöyle cevap verdim. the time hath come for tequila sunset, the end of all things. Akşamcı kovboyun vakti geldi. Her şeyin sonu geldi. Amanın sonra ne oldu? Sessiz kal böylesi daha onurlu. After which, your reality contracted. You jammed the pedal, plowed right off the jetty, and through the ice. Sonra gerçekliğin küçüldü. Gaza bastın. İskeleyi kırılıp geçerek buzu deldi. We ran towards the ice whilst you crawled your way Cidden out, merak ettim ben bunun miraculously hikayesini. unhurt, covered in seaweed and shit. Like some kind of sea monster. Biz buza doğru koşarken sen otomobilinden sürünerek çıktın. Mucizevi bir şekilde hiç yaralanmamıştın. Üstün başın hep yosundu. Deniz canavarı gibi görünüyordun. When we finally got there, you were sitting on the beach crying. You said that your badge and uniform were in the car. It was too late to get in there, though. The carriage had sunk too deep. Sonunda yanına vardığımızda sahile oturmuş ağlıyordun. Polis kimliğinin ve üniformanın arabada kaldığını söyledin. Otomobile gidip alman için çok geç olmuştu. Çok derine batmıştı. Recognizing a brother in need, we offered our condolences and invited you to party with us, which you naturally agreed to. Yardıma ihtiyaç duyan bir kardeşimizi gördüğümüz için sana başsağlığı diledik ve seni bizimle içmeye davet ettik. Sen de doğal olarak kabul ettin. We asked about the whole tequila sunset thing, and you told us it was your name now and insisted that we all call you that from then on.
Akşamcı kovboy olayını da sorduk. Bize artık isminin bu olduğunu ve sana öyle hitap etmemiz gerektiğini söyledi. Demek ki akşamcı kovboy güzelmiş. Yeah, Evet, I bence de agree. gülümsüyor. Ne kadar süre içtin? Hours. It was an all-night drinkathon. Then, at some point, I think it was Sunday morning, you got belligerent and wanted to talk about Revacholian women. Saatlerce, gece boyunca kafayı bulduk. Sonra bir noktada, sanırım pazar sabahıydı, öfkelenip Revençoğlu kadınlar hakkında konuşmak istediğini söyledi. How they're beautiful and also whores and so on. How one of them fucked you real bad. After a short while, you crossed the event horizon, looked sullen, got up, and left without saying anything. Ne kadar güzel olduklarından ama aslında hepsinin fahişe olduğundan falan bahsettin. İçlerine birine seni fena kullanıp attığını söyledin. Bir süre sonra kendinden geçtin. Suratını asıp hiçbir şey söylemeden kalkıp gittin. Wow, that's quite a story. Vay canına, ne hikayeymiş. Yeah, I bet Tequila's a fucking legend around the precinct. You must be proud to work with him. Evet, eminim akşamcı karakolda efsanedir. Onunla çalıştığın için gurur duyuyor olmalısın. If you only knew. Ah, bir bilseniz. Bu hakkında herhangi bir detay verdin mi bu kişi hakkında? You were pretty vague about it, but you kept saying you got fucked real hard, and that we've all been fucked too. Bu konudan bahsederken hep üstü kapalı konuştun ama ağzına çok fena edildiğini, bizim de ağzımıza edileceğini söyleyip durdun. No one's fucked me. I do the fucking around here. Kimse benim ağzıma etmedi. Asıl ben insanların ağzına ederim. Abigail! Abigail. It seemed pretty painful, to be honest with you. If I had to guess, I'd say you're still working through some shit. Açıkçası çok acı çektiğim belliydi. Tahminimce hala aşmaya çalıştığım bazı meseleler var. Kaybettiğimi söylediğim başka bir şey var mıydı? Beside your gun and your badge, you said something about your hope or heart or something. To be honest, the details are a little hazy. Silahın ve kayıp kimliğin haricinde mi? Kalbini, umudunu falan kaybettiğinden bahsettin. Açıkçası detaylar zihninde biraz bulanık. In retrospect, I guess you lost your motor carriage too? That's a big one. Şimdi düşününce sanırım otomobilini de kaybettin. O da büyük bir kayıp. İş arkadaşlarımla ilgili herhangi bir şey söyledin mi? You told us that they were a bunch of fucking Ama losers amaçları whose main tarzını interest bozmak was olan cramping ezikler your style. olduklarından bahsettin. No specifics, though. It was more about you that night. You were the star of the show. Detay vermedin. O gece daha çok senden bahsettik. Gösterinin yıldızı sendin. Soruşturmadan bahsettin mi? Yeah, you said it was no biggie and that you'd solve it in no time. And that you didn't need anyone to do it. You're doing it solo now. Evet, mühim değil dedin ve kısa sürede çözeceğini söyledin. Yasını dikiyor. Ayrıca başka kimsenin de yardımına ihtiyacın olmadığını söyledin. Artık tek başına takılıyorum dedin. A lot of cops go solo and hermit once they reach that level of alcoholism. Çoğu polis o seviyede alkolik olunca tek başına takılmaya başlıyor, keşe bağlıyor. Siyasetten bahsettik mi hiç? Yeah, you said that it was okay that you crashed your carriage because the spectral hand of the market was guiding you. Evet, dedin ki piyasanın ruhani eli seni yönlendirdiği için otomobilini buza çarpmış olmanın hiçbir sakıncası yok. This was before you started talking about how the Pinkies were always trying to fuck you. Sonra pembiş solculardan bahsettin. Nasıl bir polis olduğunu anlayabildin mi? You kept apologizing for being such a bad cop and for the damage you've inflicted on everyone around you. Bu
bu kadar kötü bir polis olduğum ve etrafımdaki herkese zarar verdiğim için özür dileyip durdun. You also kept pausing to knock the heel of your hand against your Tamam, bu temple. kadar It's a yeter. hard thing for a man to confront his past. That's why I avoid mine at all costs. Bir insanın geçmişiyle yüzleşmesi zordur. Başıyla onaylıyor. Ben de bu yüzden kendi geçmişimden ne pahasına olsun kaçıyorum. Burada ne yapıyorsun? We are saving the world. Dünyayı kurtarıyoruz, dostlarına bakıyorum. Please. Please Doğrudaki don't adam. call. Lütfen aman ha. Don't Aman duymasın call. diye yalvarıyor. Okay, we're drinking. We're drinking alcohol. That's what we're doing. I tried to save the world once, a long time ago, with enterprise, creativity, and willpower. But that didn't work out. Tamam, içiyoruz. Alkol içiyoruz. Yaptığımız şey bu. Daha önce, uzun zaman önce girişimcilikle, yaratıcılıkla ve irade gücüyle dünyayı kurtarmayı denedim. Ama olmadı. So now it's a O yüzden pirate's artık life for me. korsan hayatı yaşıyorum. Hikaye anlatımdaki yeteneğin öne çıkıyor gibi görünüyor. Bir an bana başka bir hikaye anlatmak ister misin? Whoop-de-doo. So now I'm a fucking storyteller. Hayda. Şimdi de Right. hikayeci oldum Why not? Better than a beach bum. diyor, dizine vuruyor. Tamam, neden olmasın, sahildeki yatan evsiz olarak bilinmekten iyidir. Evet, bana nasıl bahtın kara budala olduğunu anlatmak ister misin? It depends, really. Are you willing to help me out? Değişir, bana yardımcı olur musun? Yeni görev geliyor galiba. The gleam in his eyes and the slouch in his posture is so incredibly familiar. Gözlerindeki parıltı ve duruşundaki eğiklik çok tanıdık. You might get scammed here. Dolandırılıyor olabilirsiniz. Bana pahalıya patlayacak gibi hissediyorum. No, the reality of the situation requires a rather modest contribution. A little motivational package. Eski istiyorsun değil mi? I don't want it, man. I İstediğinden değil. need it. Can't tell stories without it. Dry stories are boring, you see? Gözleri parlıyor. İhtiyacım var. İçmeden hikaye anlatamıyorum. Hikayeyi kuru kuru anlatsam sıkıcı olur. So, have you got anything for good old idiot Doom Spiral? A bottle for a story. Seems fair to me. Bunu vermesem mi ya? İhtiyacım olabilir. Ama verince büyük bir şey de olacak gibi hissediyorum. Vereceğim ya. Muhteşem bir şişe. Kızıl kaptanım var. Classy. Klas. Şişeyi elinden kapıp tıpayı şişenin ağzından içeri itiyor. Hey, Spiral Boy, you gonna share that? Diğer adam. Bahtı Kara abicim, bir ay bizimle de paylaşmak ister misin? Bir araya Don't call Abigail. Aman Abigail duymasın. Shut up, guys. I'm telling a story here. Susun, burada hikaye Something anlatmaya çalışıyorum. happened to you. Something happened to me, too. My actual name is George. But around here, you already know. Sana dönüyor. Senin başına işler gelmiş, benim de başıma işler geldi. Gerçek adım George ama buralarda bana şey derler, biliyorsun. I was once a reasonably high net worth individual. A founder slash junior partner at a high concept creative services agency. Zamanında When my makul story güzeldi. begins, I had just landed a major contract with an insurance firm. Öz varlıklı biriydim. Yüksek konseptli bir yaratıcı hizmetler ajansının kurucularındandım ve küçük bir ortağıydım. Hikayemin başlangıcında bir sigorta şirketinde önemli bir sözleşmeyi yeni imzalamıştım. Evet. I used the profits from my agency to finance what I called a cultural incubator. Ajansından elde Abstract ettiğim karla value generation, value per person, high concept stuff. Kültürel Geliştirme Merkezi adını verdiğim bir oluşuma yatırım yaptım. Soyut değer üretimi ve insan başına düşen değer gibi yüksek konseptli işler yapıyordum. I developed the paradigm, worked within the paradigm, but the burden of leadership weighed heavily on me. So I went jogging every so often to keep myself sane.
Paradigmayı kurdum. Paradigma dahilinde çalıştım. Ancak liderliğin yükü bana ağır geliyordu. Bu yüzden alkol sağlığımı korumak için ara sıra koşuya çıkıyordum. Akıl sağlığında. Bir saniye. Sana çalışan kaç kişi var? 22 full-time employees. An all-star team. A potentially historical set of individuals. Worrying about them often kept me up well into the morning hours. 22 tane tam zamanlı çalışanım vardı. Hepsi çok başarılıydılar. Tarih yazma potansiyeli olan bir ekipti. Onlar için endişelendiğinden çoğu zaman uyuyamıyordum. Koşu yapmanın yardımı dokundu mu? It did. With my trusty Sansaric tracksuit, I felt like I could conquer the world. Evet, Sansurik eşofmanlarımı giyince dünyayı fethedebilirmişim gibi hissediyorum. But now dreams are worn thin, much like my tracksuit. Ancak şimdi hayallerim de aynı eşofmanlarım gibi eskidi diyor. Yüzünde düşünceli bir ifade var. One day I left on my evening run. As you may know, it's impossible to clear your head when you're distracted by the sound of keys jangling in your pockets. Bir gün akşam koşusuna çıktım. Bildiğin gibi cebimde anahtar şıngırdarken insanın zihnini temizlemesi imkansız oluyor. Şişesini sallayıp şıkırtı sesi çıkartıyor. His eyes are your eyes. Onun gözleri senin gözlerin. So I removed the key ring and put the keys for the front gate and the apartment into different pockets to stop the jangling, you see? At least, that was the plan. Bu yüzden anahtarlarımı çıkardım. Dış kapının ve apartmanın anahtarlarını farklı ceplerime koyarak şıngırdatmayı kestim. En azından amacım. I was halfway done with my usual lap when it started to rain. The reality situation became very wet very quickly. Yağmur bastırdı. Gerçeklik durumu bir anda sırılsıklam oldu. Devam et. I made my way back home and discovered that I didn't have the key to the front gate. I'd mixed it up with the key to the letterbox, which was Nedeninin useless. farkına vardım ki dış kapının anahtarı üzerimde değildi. Yanlışlıkla posta kutusunun anahtarını almışım. O anahtar da hiçbir işe yaramıyordu. Naturally, the situation required me to climb over the gate, which I did. There was no climbing down because I slipped and landed on my ass. Doğal olarak durum kapıyı tırmanarak aşmamı gerektirdi. Ben de tırmandım. Aşağı inme kısmında zorlanmadım çünkü kayıp düştüm. Of, ben olsam ayaklarımın üzerine düşerdim. Benim reflekslerim kedi gibidir. No, you don't. Hayır değil. Tamam. Whatever. The point is, reality was looking rather grim just then. Me lying on my ass in a mud pit in the middle of a heavy shower. But when life knocked me down, I always got up. Her neyse. Söylemeye çalıştığım şey şu ki gerçeklik o anda ağır yağmurun altında çamur dolu bir çukurlukta otururken biraz karanlık görünüyordu ama ben bu hayatta asla düştüğüm yerde kalmaz. Ayağa kalkmasını bilirdim. So I made my way across the yard. O yüzden bahçeye Standing geçip in front of my apartmanımın apartment kapısına door, geldim. fumbling with my pockets, I realized that I'd also forgotten my apartment key. Orada durup ceplerimi karıştırırken bir de ne göreyim? Apartmanın anahtarını da unutmuşum. Tamam, sonra ne oldu? I rang my neighbor's buzzers. It was late, and most of them didn't even answer. Those who did assumed I was trying to sell them something and hung up before I could even explain the situation. Komşularımın zillerini çaldım. Saat geç olmuştu. Çoğu yanıt bile vermedi. Cevap verenler de onlara bir şey satmaya çalıştığımı düşünüp bana durumu açıklayamadan kapattılar. People are naturally wary of ad men, you see. One moment someone chats you up, 5 minutes later you've bought a box of edible lingerie and a strap-on. I don't begrudge them, especially since I was known to be one of the best. İnsanlar reklamcılardan doğal olarak çekinirler. Bir anda yanında biri belinir, sohbet etmeye başlar. 5 dakika sonra bir bakarsın bir kutu yenebilir iç çamaşırı, bir de başka gereksiz şeyler almışsın. Onlara kızmıyorum. Ben bu işin en iyilerinden biri olarak tanınırdım. Manalı bir şekilde duraksıyor. Just then I experienced a moment of clarity. I still had the key to my office. I could wait out the storm there.
her şey netlendi. Ofisimin anahtarı bendeydi. Yağmurun dinmesini orada bekleyebilirdim. But when I reached my office, I remembered that I'd asked one of my producers to change the locks that day. And since I hired only the best, he'd already done it, and I couldn't get in. Ancak ofisime vardığında hatırladım ki yapımcılarımdan birine o gün kilitleri değiştirmesini istemiştim. Ben de sadece en iyilerini işe aldığımdan o gün yapmıştı. Bu yüzden içeri giremedim. Anyway, long story short, life spiraled out of control. I haven't gotten into my apartment for years, and my girlfriend left me because she didn't want to date a homeless man. The company, well, you see where I'm going with this. Neyse uzun lafın kısası hayatım kontrolden çıktı. Yıllardır daireme giremiyorum ve kız arkadaşım bir evsizle çıkmak istemediği için beni terk etti. Şirkette anladın sen. So, now you've heard my tragic tale. What do you think? Like nothing you've ever heard, huh? Evet, trajik öykümü dinledin. Ne düşünüyorsun? Şu ana kadar dinlediğin hiçbir şeye benzemiyor değil mi? İçkisinden büyük bir yudum alıyor. Bir saniye, bu kadar mı? Arada eksik kısımlar var gibi. Ben de neredeyse evsiz sayılırım. Durum o kadar kötü görünmüyor. İyi tarafından bak, muhteşem bir hikayen var. Bunların tamamını kendinin hatan olduğunun farkındasın değil mi? I don't remember you being such a dick before, Tequila. Sen bu kadar göt biri değildin Akşamcı. Şişesinden büyük ve ümitsiz bir yudum aldıktan sonra koyun ötesinde La Denta'nın gökdelenlerine bakıyor. That doesn't mean you're wrong, though. Anyway, that was all the tale one bottle gets you. Almost empty, this one. Tabii bu haksız olduğun anlamına gelmiyor. Neyse bir şişeye bu kadar hikayeyi anlattığım yeter. Elindeki şişeye bakıyor. Zaten bu da neredeyse bitti. Neden sürekli bir şeylerini kaybedip duruyorsun? Good fucking question, Tequila. If I knew the answer, you think I'd be hanging out on a beach in this formerly premium but now extremely dirty two-piece lycra tracksuit? Çok güzel bir soru Akşamcı. Sence cevabını bilsem önceden pahalı olan ama artık inanılmaz kirli eşofmanlarımla bu sahilde yatıyor olur muydum? I used to own my reality situation. My business buddies and I had our own creative services agency. I had a nice apartment, an even nicer piece of ass. But somehow it all got away from me. Eskiden gerçekliğimin sahibi bendim. İş arkadaşlarımla kendi yaratıcı hizmetler ajansımız vardı. Güzel bir apartmandı. Daha sonra güzel bir sevgilim vardı ama ne olduysa hepsini kaybettim. Now I can't hang on to anything. Just last week I stole this nice new jacket, but then I lost it too. The only things I haven't lost are these two drunks. Şimdi her şeyimi kaybedip duruyorum. Daha geçen hafta çok güzel bir ceket çaldım ama onu da kaybettim. Kaybettiğim hediyem bir bu 2 ay yaş kaldı. A lost jacket? Sounds like a mystery you could look into. Kayıp bir ceket mi? Kulağa araştırabileceğim bir gizem gibi geliyor. Bu kayıp ceket meselesi... Tequila, it's a verifiable tragedy. It was practically brand new. Sure, it didn't really go with my lycra threads, but it did itch a lot less. Çok üzücü bir olay Akşamcı. Yepyeniydi. Likra kıyafetlerime uymuyordu, evet. Ama çok daha az kaşındırıyordu. Say, you're a detective, right? Maybe you can help old Doom spiral out. Solve the case of the missing jacket. What do you say, Tequila? Sen dedektifsin değil mi? Üzgün gözlerle sana bakıyor. Belki dostum Bahtı Kara'ya yardımcı olabilirsin. Kayıp ceket vakasını çözebilirsin. Ne dersin Akşamcı? Dur biraz, çalıp kaybettiğin ceketi bulması için bir polisten yardım mı istiyorsun? Yeah, exactly. Evet, aynen. You're here to Görevini halka serve, hizmet right? etmek değil mi? Peki tamam, nerede kaybettin? If I knew where I lost it, don't you think I'd have it? I mean, Tamam. maybe I was up by the boardwalk or walking along the beach. Somewhere north of here, that's for sure. You could ask around, see if anyone's seen it. Tamam.
Ajansının adı neydi? My agency. Man. The Boom Boom Room. Our concept was combining high art with the lowest forms of marketing. The color red, breasts. I convinced my partners to reinvest some of our profits in an even more high concept cultural incubator called I was financing a group of poets in East Revachol who were developing. If it sounds like it makes no sense, that's because it doesn't. Well, you know, sex sells. That's the first rule of advertising. Olabilir ama bayat bir görüş. Evet, aslında haklısın. Maybe you're right. Who knows? Belki Maybe haklısın, we kim were bilir. behind the Belki de geride curve. kaldık. We were Evet, belli fucking gibi. rich, though. That much I Zengin know. biliyorum. O eşofman ne öyle? What? You've never seen 100% Lycra before? Go on. Feel that primo. Pretty nice, huh? This might be one of the last of its kind. Should probably be in a museum, honestly. Çok güzel değil mi? Bu eşofman türünün son örneği olabilir. Açıkçası müzede sergilenmeli. Bir yudum daha alıyor. Good God. It's nearly impossible to describe how dirty this texture is. It's like rubbing two jellyfish skins together. You feel about 15% less human for having touched it. O kumaşın ne olduğu, kirli olduğunu anlatmak neredeyse imkansız. Sanki iki deniz anasını birbirine sürtüyorsun gibi. Bu kumaşa dokunduktan sonra kendini yaklaşık %15 daha az insan hissediyorsun. Randomized trials have also found Lycra, TM, to be associated with a number of exotic. And then there's the smell. But you don't Bir de even want kokusu to var think ama bunu about that. düşünmek dahi istemiyorsun. Wow, you're lucky. He never lets me feel it. Rosemary, vay be şanslısın ha. Benim dokunmama bile asla izin vermiyor. That's because your paws are fucking filthy, Rosie. We're right next to the bay. You could wash them Leş gibi kirli anytime. Rosie. Koyun da hemen yanındayız. İstediğinle gidip yıkanabilirsin. Peki diğer sarhoşlar? My fellow members of the Union of Moribund Alcoholics? They're exactly what they look like. Hey, tequila! You want to buy some speed? Shut the fuck up, Rosemary. He's a cop, remember? I thought he was a cool cop. Don't call Abigail. And this is Abs. So yeah, that's basically it. I'm all ears, tequila. Başka I hikaye var do. mı? But as you can see, my fuel tank is running quite low. If you catch my drift, then I can't keep on telling the stories. Tamam. Hadi görüşürüz. You too, Tequila Sunset. As you turn, a bright light catches your eye, Sen making dönerken you parlak squint. bir ışık gözünü alıyor. Gözlerini kısmana neden oluyor. Nereden geliyor? From a distant sunset, a stage light, flash photography, nowhere in particular. It's just what superstar law officers do. They squint at lights and they solve shit. Fotoğraf makinesi flaşı. Herhangi bir yer. Süperstar polis memurları böyle yapar. Işıklara doğru gözlerini kısıp bakar. Esasında süperstar ile polis memuru aynı cümle içerisinde kulağa tuhaf geliyormuş. What are you, deaf? They're perfect, like rockstar politician and drug addict teacher. Embrace the superstardom you've worked so hard to establish. Sar mısın nesin? Yan yana mükemmeller. Rock yıldızı, politikacı ya da bağımlı öğretmen gibi. Evet benim o son zamanlarda süperstarlığımı çok sık oturtuyorum. Yanlış izlenim edilmişsin. Süperstar değilim ben, çöpüm geç. Yeah, you have. You're Hem a de big nasıl dick cop. diyor? Dick Mullen. Salam Rocky Bayi. Badass on the edge disco cop.
Time to recede into a ludicrous fantasy world. With a sudden flash, the world freezes around you, and you along with it. In an iconic monochrome solution, a black silhouette against a rasterized orange world. It's on. Evet. Bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim.